Kitaplığındaki o rafa hiç baktın mı? Altı çizili sayfalar, kenarlarına alınmış küçük notlar, renkli yapışkanlarla işaretlenmiş cümleler. Her yeni kitap aldığında, "İşte bu, arayıp da bulamadığım o büyük sır bu kitabın içinde," dedin. İlk 50 sayfayı okurken, içinde dağları devirecek bir heyecan dalgası büyüdü. Kendini sanki birkaç saat içinde yepyeni bir insana dönüşmüş gibi hissettin. Ama sonra ne oldu? Birkaç hafta geçti. O ilk günkü yoğun heyecan yavaşça söndü. Kitap diğerlerinin yanına, rafa kaldırıldı ve sen yine aynı döngünün, aynı kaygıların, aynı erteleme, krizlerinin ve aynı içsel huzursuzluğun ortasında yapayalnız kaldın. Peki neden milyarlarca dolarlık devasa bir endüstriye dönüşen, milyonlarca satan bu kişisel gelişim kitapları, hayatını değiştirmek isteyen insanların dertlerine derman olamıyor? Neden okudukça daha bilge, daha güçlü ya da daha mutlu değil de sadece daha yorgun ve yetersiz hissediyorsun? Bu gece seninle bir kitabın kapağını kapatıp, zihnimizin en karanlık ve en dürüst koridorlarında yürüyeceğiz. Bu pembe yalanların arkasındaki acı hakikati tek tek soyacağız. İlk büyük tuzak, beyninin sana oynadığı o kusursuz biyolojik oyundur, insan beyni. Zihinde canlandırılan ya da okunan bir eylem ile gerçek hayatta atılan somut bir adım arasındaki farkı ayırt etmekte zorlanır. Sen sabahın 5'inde kalkıp hayatını sil baştan kuran, disiplinle devasa bir başarı yakalayan bir adamın hikayesini okuduğunda, beynin o mucizevi dönüşümü senin de yaşadığını sanır, zihnine anında ağır bir dopamin salgılanır, başarmış gibi, o engeli aşmış gibi hissedersin. Ama aslında hiçbir şey yapmamışsındır. Yaptığın tek şey, rahat koltuğunda oturup başka birinin mücadelesini okurken, kendi zihnine sahte bir tatmin duygusu enjekte etmektir. İşte bu yüzden kişisel gelişim kitapları bir nevi zihinsel uyuşturucudur. Sana hiçbir bedel ödemeden, hiçbir risk almadan galibiyet hissi satarlar. Kitap bittiğinde ilacın etkisi geçer. Gerçekliğin soğuk yüzüyle karşılaşır ve o tatmin duygusunu yeniden hissetmek için hemen yeni bir doz. Yani yeni bir kitap arayışına girersin. İkinci büyük yalan, bu kitapların sana sunduğu seri üretim reçetelerdir. Yeryüzündeki milyarlarca insanın her birinin parmak izi kadar benzersiz bir ruha, farklı geçmişleri, derin travmalara ve kendine özgü yetiştirilme biçimlerine sahip olduğu bir dünyada, hayatınızı değiştirecek 5 altın kural ya da başarılı insanların 7 alışkanlığı gibi başlıklar birer tüccar masalından ibarettir. Senin içindeki o devasa düğüm, bir Amerikalı yazarın kendi konfor alanından yazdığı teneke maddelerle çözülebilir mi? Çocukluğunda aldığın o derin onaylanmama yarası, babanın sana bir kez bile hissettirmediği o sevgisizlik, zihnindeki o köklü değersizlik hissi, bunlar sabahları buz gibi suyla duş alarak, olumlama cümleleri söyleyerek ya da aynaya bakıp "ben harikayım" diye bağırarak iyileşebilir mi? Kişisel gelişim sektörü, temeli içten içe çöken bir binanın dış duvarlarını pembe boyayla kapatmaya benzer. Bina içeriden çürümeye devam eder. Ama sen boyanın renkli güzelliğiyle kendini avutursun, yüzeydeki belirtilerle yüzeysel bir savaşa girerken. Dipteki o asıl devasa kaynağı gözden kaçırırsın ve en tehlikeli aşama, zehirli pozitiflik, günümüz modern kişisel gelişim kültürü sana sürekli mutlu olman, sürekli üretken olman, sürekli en iyi versiyonuna ulaşman gerektiğini fısıldar, üzüldüğünde olumsuz düşünceyi kafandan at der. Öfkelendiğinde frekansını düşürme der, çaresiz hissettiğinde evrene yanlış mesaj veriyorsun diye seni suçlar. Bu, insanın doğasına ve ruhuna yapılmış en büyük acımasızlıktır. Oysa acı, insanı dönüştüren ve olgunlaştıran en kadim öğretmendir. Hüzün, ruhun derinleşmesini sağlayan karanlık ama şifalı bir kuyudur. Yalnızlık, insanın kendi hakikatiyle yüzleştiği yegane aynadır. Sen acıdan kaçarak,
Hüznü bastırılması gereken bir kusur veya bir zayıflık gibi görerek nasıl dönüşebilirsin ki? Doğu felsefesi ve asırlık tasavvuf öğretileri bize her zaman tam tersini söyler. Işık, yaradan içeri girer. Yarana bakmazsan, o yarayı süslü bir kitap kapağıyla ya da sahte bir gülümsemeyle örtmeye çalışırsan, o yara içeride için iltihaplanmaya devam eder, farkında mısın? Artık kendini geliştirmek bile insan için ağır bir kaygı ve stres kaynağına dönüştü. İnsanlar kendilerini oldukları gibi kabul etmek, kendi eksiklikleriyle barışmak yerine hiç bitmeyen bir yarış kulvarında koşuyorlar, daha odaklı olmalıyım, daha çok kitap okumalıyım, daha az uyumalıyım, daha çok kazanmalıyım. Peki ne zaman yaşayacaksın kendinle barışmadığın? Şu anki kusurlu halini kucaklamadığın sürece ulaştığın hiçbir yeni versiyon seni tatmin etmeyecek, bir putu kıracak, yerine daha modern, daha göz alıcı başka bir put dikeceksin. Bu kez o putun adı mükemmel benlik olacak. Tarihin en büyük bilgelerine, filozoflarına bak. Hiçbir insanlara basitleştirilmiş başarı formülleri satmadı. Onlar insana durmayı, anlamayı, kabul etmeyi ve cesaretle eyleme geçmeyi öğrettiler. Gerçek dönüşüm. Zihnine sürekli yeni kurallar ve teknikler yüklemekle gerçekleşmez. Gerçek dönüşüm, zihnindeki o işe yaramaz, seni prangaya vuran sahte yükleri boşaltmakla başlar. Okumak bir sığınak değil, sadece bir basamak olmalıdır. Ama biz çoğu zaman o basamakta oturup hayaller kurmayı, basamağa tırmanma cesaretine tercih ediyoruz. Peki ne yapacağız? Kitapları tamamen hayatımızdan çıkaracak mıyız? Tabii ki hayır. Sorun kitaplarda değil, sorun bizim o sayfalara yüklediğimiz kurtarıcı anlamlarda. Hiçbir kitap seni sihirli bir değnekle kurtarmayacak, hiçbir yazar gelip senin yerine o korktuğun adımı atmayacak, hiçbir kural. Senin kendi gerçekliğinle yüzleşme cesaretinin yerini tutamayacak, bir kitabı okuduğunda sana bir fikir veriyorsa ve sen o fikri hemen o gün, o hafta hayatının küçük ve somut bir parçasına dönüştürmüyorsan, o bilgi senin zihninde bir çöpe dönüşür, eyleme dökülmeyen bilgi ruhu özgürleştirmez. Aksine onu daha da ağırlaştırır. Bilen ama yapmayan insan aslında bilmiyordur. Şimdi derin bir nefes al ve kütüphanene şöyle bir bak, artık daha fazla kurala, daha fazla formüle ya da daha fazla taktiğe ihtiyacın yok. Sende zaten yeterince bilgi var. Sen ne yapman gerektiğini aslında gayet iyi biliyorsun. Kimi affetmen gerektiğini, hangi yıkıcı alışkanlığı bırakman gerektiğini, kime ne zaman hayır demen gerektiğini, hayatında hangi adımı atman gerektiğini içten içe çok iyi biliyorsun. Eksik olan şey, yeni bir kitap değil, eksik olan şey. O bilginin gerektirdiği bedeli ödeme cesaretidir. Bu gece o kitapları yavaşça rafa kaldır, kendine karşı dürüst ol. Aynanın karşısına geç, o cilalı, süslü lafları bir kenara bırakıp kendi karanlığınla kucaklaş, hatalarınla, zayıflıklarınla, korkularınla yüzleş, dönüşüm, başkasının yazdığı cümlelerle değil. Kendi sessizliğinde vereceğin o cesur ve radikal kararla başlar. Unutma, hayat okunacak bir kişisel gelişim kitabı değildir, hayat. O, sayfaların bittiği ve senin tek başına eyleme geçtiğin o gerçek andır. Şimdi o kitabı kapat ve kendi hayatını yaşamaya başla.